Hepimiz Netflix'teki Black Mirror'ı biliyoruzdur. Yeni sezonu henüz yeni yayınlanmışken sizi biraz daha geriye, ilk sezona, hatta ilk bölüme götüreceğim. Milli Marşı. Şunu hayal etmenizi istiyorum. Bir başbakan olduğunuzu düşünün. Gece sıcacık yatağınızda yatarken bir anda telefonunuz çalıyor. Telefonunuzun ucundaki kişi kraliyet ailesinin en sevilen üyesi olan prensesin kaçırıldığını söylüyor. Apar topar gidiyorsunuz ve soruyorsunuz. Kaçıran teröristler ne istiyorlar? Para mı istiyorlar? Yoksa cihatçıların serbest bırakılmasını mı istiyorlar? Herkesin borçlarının silinmesini mi istiyorlar yoksa? Çok daha garip bir şey istiyorlar. Canlı yayında bir televizyon programında başbakanın bir domuz ile cinsel ilişkiye girmesini istiyorlar. Çok daha ilginç olanı ise başbakan bunu yapıyor. Yapmak zorunda kalıyor desem çok daha doğru olur. Çünkü zorunda bırakılıyor. Black Mirror tüm yapımlarında yakın gelecekteki teknolojinin gücü ve etkisini anlatıyor zaten. Bu bölümde de sosyal medyanın gücünün bir toplumu ne kadar değiştirebileceğini, ne kadar saldırganlaştırabileceğini gösteriyor. Bu bölüm aslında bize şu soruyu sormamıza sebep oluyor. Doğru olan ne? Yani bir insanın onuru, şerefi, bir insanın canından daha mı değerli olmalı? Bu yapım aslında insanların fikirlerinde birçok ayrışmalara sebep oluyor. Birçok insan bir insanın onurunun çok daha önemli olduğunu söylüyor. Diğer kısmı ise önemli olanın insan hayatı olduğunu savunuyor. Evet, biri için canından vazgeçmek aslında çok daha kolay. Düşünsenize, siz öleceksiniz ve biri kurtulacak. Ama diğer seçenekte bir eylemde bulunacaksınız ve yaşamaya devam etmek zorundasınız. Bu yaptığınız eylem hayatınızın geri kalanını tamamen etkileyecek. Bu bölümde sosyal medya o kadar güçlü ki bütün bir toplumu ele geçiriyor. Filmin ilk başlarında aslında bunu yapmayacak olan başkan, hatta halk bile bunu yapmaması gerektiğini savunuyor. Çok onur kırıcı bir şey olduğunu söylüyor. Sonuçta bunları talep eden kişi birer terörist. Yani prensesi kaçıran insanlar. Prensesi kaçıran kişilerin taleplerini bir başbakanın yapmaması gerektiğini söylüyorlar. Bunu savunuyorlar. Sonra bir şeyler oluyor ve fikirler değişmeye başlıyor. Ve sürü psikolojisiyle herkes o fikirlere inanmaya başlıyor. Bir anda yorumlar değişiyor. Aslında ilk başta başbakanın böyle bir şey yapmaması gerektiğini, yani bir insan hayatından daha çok bir insanın onurunun önemli olduğunu söyleyen insanlar bir anda onurun da o kadar önemli bir şey olmadığını, aslında insan hayatının insan onurundan daha önemli olduğunu söylemeye başlıyor. Bu bölüm bizi aslında çok büyük ikilemlere sürüklüyor. Doğru olan ne diye düşünüyoruz? Doğru olan onurlu ölmek mi yoksa onursuzca yaşamak mı? Bazen sosyal medyanın gerçekten çok korkunç bir yer olduğunu düşünüyorum. Çünkü kontrolü elimizde olmayan her şey bana biraz korkutucu geliyor. Kişisel bilgilerimiz paylaşılıyor. Bu ne kadar önemli peki? Mark Zuckerberg'ü düşünün. Instagram'ın, Facebook'un ve WhatsApp'ın sahibi. Bu adam bizim kişisel bilgilerimizi paylaşıyor. Aslında bir algoritmanın içerisinde paylaşılıyor bu. Bu algoritma bizim kişilik analizimizi yapıyor. Bu kişilik analizine göre bizimle aynı düşünen insanların grubuna dahil olmamızı sebep oluyor. Yapılan araştırmalara göre dünyanın düz olduğunu düşünen insanların yaşadığı bölgeler hemen hemen aynılarmış. Yani şöyle örnek vereyim. İstanbul'da ben dünya düz mü yuvarlak mı diye yazdığım zaman dünyanın yuvarlak olduğu, elips olduğu söyleniyorken örneğin Konya'da bunu yazdığım zaman dünyanın düz olduğunu söylüyorlar. Aslında bu durum bizim direkt olarak doğru bilgiyi edinemememize sebep oluyor. Hatta şunu düşünelim, dünyanın düz olduğunu düşünen insanları çok saçma buluyor olabiliriz, evet. Ama onlar Instagram'a girdikleri zaman, Facebook'a girdikleri zaman, Google'a girdikleri zaman bunları kanıtlayabilecek çok fazla şey görüyorlar. NASA'nın bir yalandan ibaret olduğu, Ay'a hiç gidilmediği, bu tür düşüncelerin tamamen bir komplo teorisi olduğunu düşünmelerine sebep oluyorlar. Çünkü bunu gösteriyorlar. Filme geri dönecek olursak toplumsal algı yönetimini aslında çok güzel anlatıyor. Yani fikirler o kadar çok toplumları etkiliyor ki ilk başta böyle bir eylemin yapılmamasını gerektiğini savunan insanlar bile fikirlerini değiştirmeye başlıyorlar. Ya da izlediğiniz dizilerde, filmlerde birçok şeyin ne kadar normalleştirildiğini düşünün. Bu ülkede 0-1 diye bir dizi vardı ve kro olmak, tas kafalı olmak, keko olmak o kadar güzelleştirildi ki insanlar buna dönüşmeye başladılar.
Bunun doğru olduğunu düşünmeye başladılar. Yeni bir toplum yaratıldı. Belinde silahla dolaşan, birini öldürmenin marifet olarak sayıldığı, bunun öncesinde başka yapımlar da vardı. Sadece bizim ülkemizde de değil. Alkolün, sigaranın sansürlenmesi aslında gençlerin birçok kötü alışkanlıklardan uzak durulmasına sebep olunması için yapılan şeylerdi. Peki televizyonlarda gösterilen kadın tecavüzleri, insanların bellerine taktıkları silahlar, canlarını istedikleri için öldürdüğü insanlar, bunlar peki toplumun gençlerini etkileyen şeyler değiller mi? Medya çok güçlü ve gücün kontrolü bizde olmadığı sürece bu durum beni çok korkutuyor. Ve bu korkumu gerçekten en çok tasdikleyecek bölümlerden birisiydi aslında bu Milli Marş. Franz Kafka'nın Dönüşüm kitabını okuyanlarınız vardır. Dönüşüm kitabında Gregor Samsa bir sabah uyandığında kendini bir hamam böceği olarak buluyor. Aslında orada bir metafordan bahsediyor. Yani şunu düşünmenizi istiyor. Sabah uyandınız ve artık işe yaramaz bir insansınız. Şunu düşünün, sabah uyandınız ve kolları, bacakları olmayan birisiniz. Kitap aslında kendimize şu soruyu sormamıza sebep oluyor. İşe yaramaz bir insan olsaydık, en sevdiklerimiz bize ne kadar katlanırlardı? Milli Marş da kendime şu soruyu sormama sebep oldu. Doğru olan ne? Bir insanın onuru mu yoksa bir insanın canı mı? Bir insanın canı için yapılan fedakarlık sonucunda bir hamam böceği olarak yaşamaya devam etmek ne kadar onurlucu olurdu, ne kadar yaşanabilir olurdu. Ben Fatih İlbey. İzlediğiniz için teşekkür ederim.